Cerrahların genellikle yanlarında mutlaka yaptıkları bir hobileri oluyor. Stres atmak için bir yol mu arıyorlar? Arıyorsunuz ya da. Kafayı dağıtmak gerekiyor bazen. Yani çünkü sürekli yani öyle bir şey iş yapmanız gerekiyor ki o hobiniz öyle bir şey olması gerekiyor ki aslında işi hiç düşünmeyeceksin. Yani o bir anda böyle kapanacak, gidecek ve böyle bir şekilde beynin böyle bir şekilde temizlenecek. Yani ruhunuz da aynı zamanda. Büyük ihtimal o nedenle böyle bir şey arıyoruz. Siz nasıl kafa dağıtıyorsunuz? Ya ben gerçekten benim çok çocukluğumdan beri yaptığım bir hobi var. O da yemek pişirmek. Yani ben yemek pişirirken kendimi çok iyi hissediyorum. Böyle bir anda böyle o yemekle uğraşarak nasıl ne yapayım şunu bunu katsam bu sefer böyle mi yapsam böyle denesem veyahut da yeni bir şeyler olsa. Yani benim şu an evime giderseniz tıp kitabından daha çok fazla yemek pişirme kitabı bulursunuz. Yani o şekilde insan böyle kendimi öyle temizleyebiliyorum. Aynı zamanda zevkli bir şey. Maalesef de birazcık iyi yaptığımı benim gövdemden görüyorsunuz. Yani o konuda iddialıyımdır, iyi bir cerrahımdır ama aynı zamanda iyi bir aşçıyımdır. Yani onu da uzun zamandan beri yaptığım için bana çok zevk veren bir şey. Peki o da bıçaklarla yapılıyor. Doğru. Orada da kesiyorsunuz, biçiyorsunuz aslında. Yani arada bir fark olması gerekmiyor muydu hobiyle işin arasında? İyi bir soru ama bu aslında öyle başlamadı. Ben dediğim gibi ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk başlangıcım 8 yaşındaydım. 8 yaşında ve okulda Almanya'da buydu. Almanya'da bir elma tartı yapılmasını öğrendik okulda, ilkokulda. Ondan sonra ben annemi babama sürpriz yapmak için evde onları yapmak istedim. Ondan sonra maalesef çok güzel bir sürpriz oldu. Onlar o zaman da cumartesi günü çalışıyordu. Cumartesi günü eve geldikten sonra bir baktılar Güral Bey mutfağı yakmış ve yaktım. Yani çünkü Gerçekten yaktınız mı? Evet, yaktım yani. Komşular yetişti. Ondan sonra bana yasak kondu. 12 yaşıma kadar mı bu yasak sürebildi. Annem artık yani yemek için evet ama yemek pişirmek için artık asla mutfağa giremezsin diye. Ama o kadar çok ilgim vardı ki 12 yaşında. 12 yaşından beri ben hep sürekli yemek yapmaya başladım. Ondan sonra ben ne bileyim Türkiye'de gittiğim tatillerde anneannemle, babaannemle, teyzemle otururdum. Hep sorardım. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Ne şey yapıyorsun? Not alırdım. Bunu nasıl yapıyorsun? Böyle yani böyle bir şekilde oldu. Ama sonra tabii birkaç sene sonra birazcık değişti. Onlar sonra çünkü ben de Alman mutfağı veya o zaman da çok fazla İtalyan, Çin mutfağı yapıyordum. Çeşitli böyle fusion yani birazcık böyle karıştırdım. Ondan sonra bir anda anneannem beni aramaya başladı. Teyzem beni aramaya başladı. Güral bunu nasıl yapıyorsun? Ondan ne diye ilerleyerek öyle bir şekilde ben kendimi hep geliştirdim. O yüzden yani tamam kesiyoruz evet doğru ama o yani ondan bağımsız bir şeydi zaten. Yani sonuçta yani kesmek de sadece hazırlık için gerekli. Ondan sonra neyi nasıl ne zaman katacaksın? Neyi nasıl birleştireceksin o daha çok büyük bir sanat. Aslında yani ben şimdi bir şekilde büyük arkadaş grubu için yemek pişirmek istiyorsam ben onlara kestiriyorum. Ben kendim şey yapıyorum falan filan. Çünkü o daha çok önemli. Yani kesmek aslında yemek pişirirken en önemli püf nokta değil. Hayaliniz var mı bununla ilgili? Evet kesinlikle. Yani Nedir? hayal değil kesin kararım yapacağım. Nedir? Yani ben mesleğimi çok seviyorum. Ama ben hayatı ve yaşamayı da çok seviyorum. Ve bu nedenle ben çok ileri yaşta emekli olmayı hiç düşünmüyorum. Maksimum 65 diyorum maksimum ama belki daha da belki erken olabilir bilmiyorum. Kendime küçük bir Bodrum'da onu da düşündüm. O zamandan beri Türkiye'de de bile, ama Almanya'da yaşadığımda hep Bodrum diyordum. Bodrum'da küçük bir yer mekan açmak ve bu mekanda yani 4-5 masa maksimum olsun ve sadece günde bir sefer yemek verilecek. Yani para kazanmak için değil, zevkime orada kendi mekanımda her gün çeşitli ülkelerden öğrendiğim yemekleri birleştirerek böyle bir küçük restoran açıp sadece keyfime, para kazanmak için değil. Yani harcadığım para geri gelsin o kadar. Ama ben böyle zevk alayım. Öyle bir hayalim var. Onu da gerçekleştireceğim. Peki daha çok hangi mutfağa kendinizi yakın hissediyorsunuz ya da hangi mutfağı daha çok seviyorsunuz? İşte Çin mi, Fransız mı, İtalyan mı? O benim şeyime bağlı. Yani o andaki içime bağlı. Benim böyle sadece bunu seçtiğim bir şey yok. Ben ilk gerçekten çok ilgimi çektiği için ilk Çin mutfağından başlamıştım. Çin mutfağından başladım. Ondan sonra oradan İtalyan, İspanyol ilerledim. Ondan sonra belli bir yaşa geldikten sonra baktım maalesef işte babaanne vefat ediyor, anneanne vefat ediyor. Böyle Türk mutfağı özümü kaybedeceğim diye bir de Türkiye'de bağımlı olmak istemedim. Ondan sonra uzun bir dönem Türk mutfağı yaptım. Ondan sonra şimdi yine hep daha da çok şimdi Almanya'da ne kadar çok uzak olduğumdan bu son 7 sene Almanya ve Avusturya mutfağını çok yapmaya başladım. Çünkü insan özlüyor. Ondan sonra Hint yemeği çok geldi. Tay yemeği, özellikle böyle galiba 2-3 sene sadece Tay yaptım. O yüzden yani her şeyi çeşitli seviyorum.
Hepsini beraber karıştırmayı da çok seviyorum. O yüzden bu benim mooduma, yani benim şu an içimdeki hisse göre. Yani o yüzden bu en güzel, bu en sevdiğim, öyle bir şey yok aslında. Peki Türkiye'de en çok hangi yemeği yapmayı seviyorsunuz ve Türk yemeği olarak. Türk yemeği olarak ve gerçekten hani bu harika bir şey dediğiniz var mı? Ya benim kendi yaptığım mı? Evet, siz de yapıyor olabilirsiniz. Evet. Yani benim içli köftem çok iyidir bu arada. Yani, Oo. evet. Ama bir de şey, yani basit içli köfte değil, yani şeydeki normal böyle yağ attınız değil, böyle haşlanmış olan, o daha çok zor, soslu moslu. Onu ben çok severim. Çok severek de yaparım. Ve gerçekten hani harika bir lezzet dediğiniz mi? Evet, tabii ki. Tabii ki. Ne zannediyorsunuz? O zaman elinizden bir gün içli köfte yeriz herhalde. Tabii ki severiz yani. Peki, teşekkürler.